Herkese merhaba. Ben Tekyaz'dan 3D Experience Intern Mühendisi Deniz Ağar. Bugün sizlere intern arkadaşlarımla beraber yaptığımız Airmotor projesi üzerinden 3D Experience platformunu nasıl kullandığımızı anlatacağım. Projemize ait parçaların teknik çizimleri şekildeki gibidir. İlk olarak 3D Experience hesabımıza e-posta adresimizi ve şifremizi girerek giriş yapıyoruz. Açılan ekranın sol üstünde kumpas olarak adlandırdığımız tüm rolleri ve uygulamaları görebildiğimiz bir portfolyo var. Airmotor'u tasarlarken kullanacağımız tüm uygulamalara buradan erişeceğiz. Şimdi bu uygulamalara kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilmek için ekip arkadaşlarımla ortak kullanabileceğim bir çalışma alanı, yani bir dashboard oluşturacağım. Oluşturduğum dashboard'un ismini New Airmotor Project olarak belirliyorum ve oluştura tıklıyorum. Dashboard'u oluşturduktan sonra üst kısımdan dashboard'un yanındaki ok işaretine tıklayarak yönete tıklıyorum. Açılan ekran sayesinde ekip arkadaşlarımı dashboard'uma owner rolünde ekleyebiliyorum. Böylece iş akışını takip edip tasarımlarımızı yapabileceğimiz ortak bir alanımız olmuş oluyor. Burada görebileceğiniz gibi dashboard'umuza şirketimizin logosunu koyarak kişiselleştirebiliyor, ekip üyelerini tek tek veya bir arada görebiliyoruz, onların rollerini değiştirebiliyoruz ve rollere göre filtreleme yapabiliyoruz. Oluşturduğumuz çalışma alanını kişiselleştirerek işlevsel hale getirmek için dashboard'un üst kısmında yer olan artı ikonuna tıklayarak 3 farklı sekme oluşturuyoruz. İlk sekmeyi parça tasarımları için, ikincisini iş planı ve arşiv için, üçüncüsünü montaj için ve son halini 3 boyutlu olarak görüntüleyebilmemiz için ayırıyoruz. Kumpasa tıklayarak parça tasarımında kullanacağımız X Design'ı, İş bölümünü yapıp iş akışını kontrol edeceğimiz Route Management uygulamasını, parçaları hızlıca bulabileceğimiz 3D Navigate uygulamasını ve internet sayfası görüntüleyebilmemizi sağlayan Webpage uygulamasını parça kısmına sürükle bırak yapıyoruz. Şimdi arşiv sekmesine gelerek parçaların kaydedildiği yer alan 3D Space'i ve kaydettiğimiz parçaları dosyalayabildiğimiz Bookmark editörü ekliyoruz. Montaj kısmına yine Bookmark editörü ekliyoruz. Buradaki tasarımı tamamlanmış parçaları bookmarklardan sürükle bırak yardımıyla X Design'a, yani montaj yapacağımız ortama taşıyabiliyor olacağız. Bu sekmeye son olarak 3D Markup ve Issue Management uygulamalarını da ekliyorum. Eğer montaj sırasında parçalarda bir hata tespit edersek, bunu ekip arkadaşlarımıza bildirmek için bu uygulamaları kullanıyor olacağız. Hatayı ekip arkadaşlarımıza Issue Management uygulamasıyla bildirip, hatayı 3D Markup ile parça üzerinde gösterebiliyor olacağız. 3D kısmına ise Compare uygulaması ile 3D Play uygulamalarını koyuyoruz. Compare uygulaması ile iki parçanın eski haliyle düzeltilmiş halini karşılaştırabiliyor olacağız ve 3D Play ile biten parçanın ve montajın X Design içine girmeden görüntülenmesini sağlayacağız. Son olarak 3D Story uygulamasını ekliyoruz. Bu uygulama ile Airmotor projesi tamamlandıktan sonra platformda paylaşmak üzere sunum hazırlayabiliyor olacağız. Gördüğünüz üzere dashboard'umuz tamamlandı ve bu dashboard'a özel bir yorum bıraktık. İş akışında yer alan görevler sırasıyla belge oluşturma, bookmark ve planların oluşturulması, Airmotor'un hangi parçalarını kimin çizeceği, tasarımlar bittikten sonra çizilen parçaların montajı, yapılan montajın kontrolü gibi görevler olup iş akışını bu görevler doğrultusunda oluşturuyoruz. Gördüğünüz üzere route'u tamamlama sağ üstte bize atılan görevin bildirimini de görebiliyoruz. Dashboard'umuzun son adımı olarak proje için çizdiğimiz parçalara daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlayacak bir kayıt alanı oluşturacağız. Bunun için Bookmark Editor uygulamasını açtıktan sonra üst kısımda görebileceğiniz Bookmark oluştur sembolüne tıklıyoruz ve başarılı bir şekilde oluşturulduğuna dair dönüt alıyoruz. Bookmark'ımızın adını Airmotor projesi olarak değiştirip üzerine çift tıklayarak oluşturduğumuz bookmark'ı açıyoruz. Yine üst kısımda yer alan paylaş ikonuna tıklayarak ekip arkadaşlarımıza bookmark üzerinde editleyebilme yetkisi veriyoruz. Bu sayede arkadaşlarım oluşturdukları parçaları oluşturduğumuz bu bookmark üzerine kaydedebiliyor olacaklar ve tüm parçalara kolay ve hızlı bir şekilde buradan erişebileceğiz.